Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, yeni yıldan bir gün önce size muhteşem bir cheesecake tarifiyle geldim. Yapın, buzdolabına atın, 2-3 gün servis edin. Hemen başlıyorum, iyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak cheesecake'imizin tabanını hazırlayarak başlayalım. Ben bunun için 250 gram pötibör bisküvi kullandım. Ama istediğiniz her türlü bisküvi olur, burçak da olur, hiç fark etmez. Bisküvileri mutfak robotuna alıyorum. İyice birkaç dakika robottan geçiriyorum, un ufak oluncaya dek. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle göstereyim. İçerisinde hiç pütür kalmasın. Hatta size bir fikir vereyim. Bu bisküvileri çekerken varsa elinizin altında fındık da ekleyebilirsiniz. Çok güzel bir lezzet katacaktır. Bisküvilerimizi robottan geçirdikten sonra üzerine 125 gram eritilmiş tereyağımızı ekleyelim. Onu da güzelce karıştıralım. Yani bisküvilerimizin her tarafına tereyağımız değmiş olsun. Ben bu işlemleri yaptım ama daha önceden 26 santimlik bir kalıbın tabanına yağlı kağıt geçirdim. Kenarındaki artan kağıdı kesip onu da kenar duvarlarına biraz tereyağı sürerek yapıştırdım. Birçok videomda bunu sizlere detaylı göstermiştim. Bu videomda tekrar etmek istemedim. Hazırlamış olduğumuz bisküvili ve tereyağlı harcımızı kalıbımıza dökelim. Ben buraları yine hiç atlamıyorum ki aklınızda nasıl yaptı, burayı nasıl düzeltti hiç soru kalmasın. Tahta kaşıkla göz kararı bir düzeltiyorum. Daha sonra bir su bardağı ile çok sıkı olacak şekilde güzelce üzerine basarak düzeltiyorum. Yani dümdüz yapın da çay bardağı olur, bardak olur, hiç fark etmez. Herhangi bir bardak. Şimdi bakın, kenarlarına biz bastıktan sonra biraz bisküviler bakın yukarıda kaldı. Onu da bir bıçakla veya bir spatula ile bu şekilde içe doğru düzeltirseniz muazzam bir tabanınız olur. Hazırlamış olduğumuz tabanımızı buzluğa alalım, yani buzlukta beklesin biz cheesecake harcımızı yapıncaya dek. Cheesecake harcımız için gerekli malzemeler: 700 gram süzme yoğurt. Herhangi bir süzme yoğurdu kullanabilirsiniz. Avrupa'da yaşayanlar quark da kullanabilir, hiç fark etmez. 1 su bardağı şeker. 1 paket vanilya şekeri. 3 adet yumurta. Orta boy yumurta kullandım. 1 yemek kaşığı dolusu nişasta. Buğday da olur, mısır da olur, fark etmez. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bir portakalımız, bir tane de limonumuz var. Bu aşamada cheesecake'in içine bir tane limonun suyunu sıkıyoruz. Portakalın da kabuğunu rendeleyeceğiz. Buradaki dengeyi çok iyi kurmamız gerekiyor. Çünkü limon gerekli ama portakalın da yoğun bir aromasını istediğimiz için bir limon suyunu içine sıkalım. Bir tane büyükçe bir portakalı da güzelce kabuğunu cheesecake harcımızın içine rendeleyelim. Çok güzel, aromatik, muazzam bir lezzet katıyor. Bütün portakalın bakın gördüğünüz gibi hepsinin kabuğunu cheesecake harcımıza rendeledim. Şimdi harcımızı şöyle bir kabaca karıştıralım. Aslında bu aşamada bir pakette krema eklemeniz gerekir. Ben krema eklemeyi şöyle kenarda çok çekime bazen odaklanıyorum. Hani açılar tam olsun diye kenarda bırakmışım. Ben onu şimdi ekleyeceğim ama siz mutlaka ekleyin. Cheesecake harcımıza bir pakette kremamızı ekleyelim. Süt kreması ekliyoruz ve güzelce pürüzsüz bir hale getirelim. Ben bu işlemi yaparken mikser kullanmadım. Sadece tel çırpıcıyla pürüzsüz bir hale getirdim. Tabii ki burayı da yine sizin için kaydettim. Hiçbir bölümü atlamıyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım. Benim için cheesecake yapmak inanın ki kek yapmaktan daha kolay. Çünkü güzel bir, sağlam bir tarifiniz varsa çok kolaydır. Biliyorsunuz hem Avrupa'da hem Türkiye'de bir dilimi çok pahalı olan bir pasta ama yapımı çok kolay. Tarifimi lütfen deneyin. Şimdi buzluğa atmış olduğumuz tabanımızı buzluktan çıkardık. Yaklaşık bir 20 dakika bakın hafif donmaya başlamış. Buzlukta bekletmiştim. Hazırlamış olduğumuz cheesecake harcımızı
hafif yarı donmuş olan tabanın üzerine komple dökelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, çatlamadan pişmesi için bütün püf noktaları söyleyeceğim. Fırını önceden açtık 160 dereceye. Fırının tabanına da ısıya dayanıklı minik bir tavayla su bırakalım. Hemen şimdi size göstereceğim. Cheesecake'imizi aldık. 160 derecede önceden ısınmış fırına verdik. Tabanımızda su dolu bir kasemiz var. 1 saat 10 dakika 160 derecede pişmeye bırakalım. Ve 1 saat 10 dakikanın sonunda hemen size göstereyim. Bakın sevgili arkadaşlarım, hiçbir çatlama patlama yok. Şimdi fırının kapağını kapatın. Yani fırının komple kapatın. Kapağını da biraz aralıklı bırakıp cheesecake'inizi 1 saat kadar kendi kendine orada ılınmaya bırakın. Yani bunun sebebini de biraz sonra size anlatacağım aslında neden yaptık. O 1 saatin sonunda da fırından çıkarıyorum. Yani cheesecake'imiz neredeyse soğudu diyebilirim. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle değdiğinizde tamamen stabil ama hiçbir yeri çatlamamış bir cheesecake yapabilirsiniz. Sosumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu, 1 su bardağı taze sıkılmış mandalina suyu. Çünkü mandalina suyu daha tatlıdır ve daha sarıdır. Bu da güzel bir denge sağlayacak. 1 yemek kaşığı nişasta, buğday veya mısır kullanabilirsiniz. Hepsini pürüzsüz oluncaya dek karıştırıp ocağa alalım. Ocağa aldıktan sonra şöyle bir tadına bakın. Sizin için çok ekşi ise biraz şeker ilave edebilirsiniz. Ben de bir kontrol ettim. 1 yemek kaşığı şeker ekleyerek pişmeye bıraktım. Hani bazı portakallar tatlı oluyor, bazı çok ekşi oluyor. Artık burada dengeyi lütfen siz kurun. Orta derecede sürekli karıştırarak sosumuz göz göz kaynayınca ocaktan alalım. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle pırıl bir hale gelecek. Göz göz kaynayınca da bırakın 1 dakika kaynatın. Daha sonra ocaktan alabilirsiniz. Sosumuz hazır. Şimdi neredeyse tamamen soğumuş olan, ılık da olur sorun değil, cheesecake'imizin üzerine sıcak sosumuzu komple dökelim. Siz izlerken ben hemen birkaç püf noktasını hızlıca geçeyim. 160 derecede ısınmış fırına verdik. Fırına su dolu bir kap bıraktık. 1 saat 10 dakika pişirdik. Daha sonra fırından pat diye çıkarmayın. Çıkarırsanız ısı farklılığından çatlama olur. Fırında bırakın, o kendi yavaş yavaş soğusun. Bu da önemli bir püf noktası. Cheesecake'imiz bitti. Soğumaya bırakıyorum. Varsa vaktiniz bir gece buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Soğuduktan sonra üzerine bir alu folye geçirerek buzdolabında bir gece dinlendirdim. Ertesi gün çekimime devam ediyorum. Vaktiniz yoksa sabah yapın, akşam servis edebilirsiniz. Yani bir 7-8 saat dolapta beklemiş olsun. Ve hemen kalıptan çıkardım. Dikkatinizi çekerim. Kıyısına, köşesine çok güzel bir şekilde yağlı kağıt serdiğimiz için çıkarırken de hiç cheesecake'inizde bir bozulma, bir çatlama olmadı. Yani aslında evde birkaç püf noktasına dikkat ederseniz son derece profesyonel cheesecake'ler yapabilirsiniz. Bu arada övünmek gibi olmasın, gerçekten ben demiyorum bunu. Benim çevremde benim cheesecake'lerimi yiyen birisi en lüks fırından bile cheesecake'i beğenmiyor artık. O yüzden önce Allah'a, sonra tariflerime güveniyorum. İnşallah deneyince yorum olarak yazın. Dekore olarak 3 dilim portakal, 3 tane ahududu, 1 tane de portakal yaprağıyla dekore ettim. Artık dekore etmeyi sizin kendi hayal gücünüze bırakıyorum. Cheesecake'imiz sunum için hazır. Hemen bir dilim kesip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Birçok ayrıntıyı vereceğim diye bazen soluk soluğa kalıyorum, kusura bakmayın. Ama benim amacım malzemeniz ziyan olmasın, güzel tarifler vereyim. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir güzellik olabilir mi? Yani çok güzel. Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor. İnşallah denediğinizde lezzetini de göreceksiniz. Tam kıvamında, yani bir cheesecake'in olması gerektiği kıvamda. Çok önemlidir cheesecake'in kıvamı. Harika bir cheesecake'iniz olacak bu tarifle. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Bu arada biliyorsunuz bir gün sonra yeni yıla giriyoruz. Bütün kalbimle yeni yılımızın hepimize hayırlı, mutlu, güzel bir yıl olmasını diliyorum. Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Yeni tariflerimde
buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.